Mike Tyson Jake Paul karşılaşmasının yeni tarihi açıklandı. Acayip detaylar var. You heard it right, motherfucker. I'm fighting Mike Tyson. I'm the best ever. Şimdi Fight Club Türkiye'desiniz ve ben Bilgehan Demir. Sizlere bunların ayrıntılarını anlatacağım. Jake Paul ve Mike Tyson 20 Temmuz tarihinde karşı karşıya gelecekti. Bunu herkes hemen hemen biliyordur. Ama Mike Tyson 26 Mayıs tarihinde Miami'den Los Angeles'a doğru yola çıkarken uçakta rahatsızlandı. Ne rahatsızlığı yaşadı? Midesi bulandı, başı döndü. Çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi uçakta. Hatta uçaktan indikten sonra hemen doktorlar koştu yanına ve ona müdahale ettiler. Ve doktora gittikten sonra da Mike Tyson'ın dinlenmesi gerektiği açıklandı doktorlar tarafından. Antrenmanlarını hafifletmesi istendi. Ancak şuna net bir şekilde karar verdiler. Birkaç hafta sonra antrenmanlarına sınırlama koymadan Mike Tyson tekrar eskisi gibi antrenman yapabilir dediler doktorlar. Sağlığında hiçbir sıkıntı yok dediler. Sıkıntı yok dedikleri olayın başlangıcına dönelim. Neden midesi bulandı? Neden böyle bir ağrılar çekti? Uçakta kıvrandı Mike Tyson. Ülser. Evet sevgili arkadaşlar. Mide ülseri bulunan Mike Tyson bundan dolayı çok büyük bir sıkıntı çekti. Uçaktan indikten sonra da müşahede altına alındı. Hastaneye götürüldü Mike Tyson. Ne kadar bir zaman dilimi kalmıştı hastalandığında? Tam 54 gün. 54 gün bir mesafe vardı ama 1-2 hafta, 3 hafta yaklaşık Mike Tyson'ın dinlenmesi gerekiyordu. Ve bu dinlenme sürecinde antrenmanı çok azalacağı için Jake Paul'e karşı eşit şartlarda antrenman yapamayacağı düşünülerek Mike Tyson'ı maçtan çektiler. Sanırım 1 Haziran'dı ya da 31 Mayıs da olabilir. Bir açıklama geldi. Bu açıklama neydi? Karşılaşmanın ertelendiği ile ilgiliydi. Her yerde haberler çıktı. Maç iptal şeklinde. Aslında ertelenme vardı. Ertelenme vardı da hani böyle birisi ölür, yakınına bunu söyleyemezsin, alıştıra söylersin ya böyle. Veya bir hastalık vardır, bu hastalığı anlatırken çok fazla böyle abartmadan anlatırsın ki etrafındakiler çok üzülmesin diye. Aynı böyle bir şey mi acaba dediler. Erteleme deyip sonradan iptal mi edecekler diye herkes düşünmeye başladı. Sonra ne oldu sevgili arkadaşlar? Karşılaşmayla ilgili hemen boksörler çıktı ortaya. Mike Tyson yoksa ben varım diye. Bunlardan bir tanesi 55 yaşındaki Roy Jones'tu sevgili izleyiciler. Roy Jones biliyorsunuz Mike Tyson'la gösteri maçı yapmıştı. Yani özel müsabaka yapmıştı ve mücadele boksrekte yer almıyordu. Resmiyeti yoktu. Berabere bitmişti. Bir hakem Mike Tyson'a, bir hakem Roy Jones'a, bir hakem de beraberlik verince split beraberlik kararı çıkmıştı. Mike Tyson Roy Jones mücadelesiyle ilgili. Mike Tyson'a ağır siklette neyse Roy Jones Jr.'da hafif ağır siklette oydu. Yani 79 kiloda. Adamın şampiyonlar şampiyonu olduğunu söyleyebilirim. Ve gerçekten de Mike Tyson'la maç yapacakları zaman herkes heyecanlanmıştı bu mücadele için. Ama eşitlik vardı. Biri 55, şimdi biri 57. Arada bir eşitlik vardı. Bu maçın sonucu merak ediliyordu. Sonra ne oldu? Roy Jones'a bir cevap gitmedi. Logan Paul, Jake Paul'un kardeşi çıktı benimle dövüş dedi. Bir ara araları düşman gibiydi hatırlayın. Jake Paul ve Logan Paul kardeşlerin zor barıştılar. Şimdi barışıklar gerçi de düşmanları beterdiler yani öyle söyleyeyim. Şimdi Logan Paul dedi ki iki kardeş dövüşsün. Yahu Klitschko kardeşler dövüşmedi. Siz dövüşseniz acaba kim ne kadar ilgi gösterecek? Yani bu gerçekten çok konuşulacak bir konu. Hadi Jake Paul ilerledi, boksunu bayağı bir yaptı da yani Logan Paul'un boksu ne? Hiçbir şey bence. Jake Paul'un boksu iyi. Ama eşit bir mücadele olmaz. Kimsenin de ilgisini çekmeyecek bir karşılaşma olurdu. Neyse derken Amir Khan, Pakistan asıllı İngiliz boksör. O çıktı benimle dövüş dedi. Sevgili arkadaşlar yarı orta siklette ama asıl şampiyonluklarını süper hafif siklette yapmıştı Amir Khan. Büyük şampiyonluklar kazanmıştı. Çok popüler bir isimdi. Ama biliyorum Mike Tyson maçından önce birinden dayak yemek istemezsin.
O yüzden beni de tercih etmeyeceğini düşünüyorum dedi. O da ona sosyal medyadan giydirdi. Arkasından Amir Khan ona giydirmeye başladı. Kontrat yolla lan der gibi böyle açıklamalar yaptı. Boş konuşma dedi. Lan dedi seni Mike Tyson'ı yendikten sonra bak dedi Şubat'ta Mart'ta ben sana kontrat yollayacağım dedi. Jack böylesine bir tartışma çıktı Amir Khan'la aralarında. O rekabet nereye gidecek bilmiyorum. Ama olanlar bunlar. Amir Khan da 2022'de boksu bıraktı. Terence Crawford'la bir maç yapmış. Knockout olmuştu. Arkasından bir maç kazandı derken Kell Brook'la oynadı. Kell Brook'a da kaybetti. Ve boks kariyerini orada bitirmişti 2022'de. 2 yıl sonra şimdi geri dönüp tekrar boks yapar mı? Yapar. İsterse hazırlık dönemini verirsen Amir Khan çıkar dövüşür. Ama kilosunu yükseltmesi lazım. O da bir açıklama yaptı. Dedi ki Jake Paul'e tek bir şart sunuyorum. 100 kilonun üzerinde olma. 100 kilo, 105 kilo oralara kabul ederim. Ama 100 kilonun üzerinde olursan maçı kabul etmem dedi. Bu şartlarda seninle her yerde dövüşürüm dedi. Başka Ryan Garcia da şakasına mı dedi gerçek mi söyledi bilmiyorum. O da hafif sikletin boksörü. Süper hafif siklette maçlar yapıyor. O ne dedi? Benle dövüş dedi. Çok ilginç olaylar oluyor sevgili arkadaşlar. Adam ağır siklete çıktı. Ağır siklette Jake Paul. Ryan Garcia hafif siklet boksörü ama süper hafif siklete de maçlara çıkmaya başladı şimdi. Yavaş yavaş yarı orta siklete doğru gidiyor. 65-66 kilo nasıl olacak ağır siklette? Tabii ki çok üstün kalibre boksörler bu bahsettiğim isimler. Jake Paul'e yapılan teklifler vardı. İşte Amir Khan, Ryan Garcia, Roy Jones, bir sürü kişi. Belki de benim kaçırdıklarım bir sürü kişiler böyle. Benle yap, boşluğu ben doldurayım şeklinde bir sürü açıklama geldi. Jake Paul'dan nasıl bir açıklama geldi? Bir anda Brock Lesnar'a PFL'de gel seninle MMA dövüşü yapalım. Kafes dövüşü, karma dövüş sanatlarında dövüşelim şeklinde bir açıklama gitti Jake Paul'den. Bu beni en çok heyecanlandırandı bak. Brock Lesnar WWE'nin büyük ismi ama geçmişi tamamen UFC. UFC ağır siklet şampiyonu adam. Ve sporu da bırakmış değildi. Daha 1-2 senedir biraz yavaşladı. Çıksa mesela onunla dövüşünü izlerim. Onun alanına gidecek Jake Paul. MMA yapmamış bir kişi. Boks maçı deseydiler heyecanlanmazdım. Onu da yenerdi çünkü Jake Paul. Diğer MMA dövüşçülerini yendiği gibi. Ama kafeste merak ediyorum nasıl olur o maç. Mike Tyson'dan bir açıklama geldi. Merak etmeyin benim fiziki durumum 90'lı yıllardan daha iyi diye. Bu açıklamanın üzerine ben başka bir yoldan yaklaşacağım. Mike Tyson Jake Paul'u yenebilir mi? Çok daha net konuşacağım. Bir önceki Mike Tyson Jake Paul karşılaşmasıyla ilgili söylediklerim hafızalardadır. Bu maçı izlemek ister miyim izlerim. Kim yener ona bakalım. Bence eğer ortada bir anlaşma yoksa Jake Paul Mike Tyson'a çok ciddi sıkıntı çıkartır. Bunun üzerine daha sert konuşacağım şimdi. Çok net konuşacağım. Sert değil de yanlış oldu. Ben kimim sert konuşuyorum. Daha net konuşacağım. Mike Tyson mı yener, Jake Paul mu yener? Mike Tyson severler çok kızacaklar bana ama konuşmam gerekiyor arkadaşlar. Mike Tyson son 4 maçının 3 tanesini çok ağır knockoutlarla kaybetti. Kaybettiği isimlerden bir tanesi kim? Lennox Lewis. Lennox Lewis'e 3 şampiyonluk kemerinin olduğu karşılaşmada knockout oldu Mike Tyson. Lennox Lewis'e maç kaybetmek normaldir. Evander Holyfield da kaybetti. Mike Tyson'ı yenen Evander Holyfield'ı Lennox Lewis yendi. Bu yüzden Lennox Lewis'e kaybetmesini bir kenara koyuyoruz. Ama sonra sevgili arkadaşlar Mike Tyson öyle maçlar kaybetti ki akıl alır gibi değil. Bu yenilginin ardından Mike Tyson'ın hayranları çok üzüldü. Ama durumu neyle toparladı? Clifford knockout'uyla, galibiyetiyle Mike Tyson durumu biraz toparlar gibi oldu. Tekrar umutlandı Mike Tyson hayranları.
Bu maçın arkasından da bir maç daha yaptı. Kiminle? Danny Williams'la. Danny Williams, Deli Ormanlı filminde de oynamıştı hatırlayın. Kariyerini 33 yenilgiyle tamamlamış bir boksörden bahsediyorum. Mike Tyson'ın içinden geçti resmen. Knockout etti. Evander Holyfield and Lennox Lewis, and he's having his way. Firing shots. Tyson in some difficulty. Here in round 4. Big right hand by Danny. Oh, that one got him. Off the rope and down to the canvas. It's Mike Tyson. Lennox Lewis'in onda biri bir boksör değil. Danny Williams. Buna rağmen ona knockout oldu. Ve arkasından da Kevin McBride karşılaşması. Mike Tyson ona da knockout oldu. Artık boksu bırakması gerektiğini öğrendiği bir maçtı bu. Delivered with him bending at the knee, and they had some power. Actually wins this round. It would be a 10-7 round. He can barely make it to his. It's over. Kevin McBride. Bakın Mike Tyson olduğu, daha kariyerini bitirmediği dönemden bahsediyoruz. 2005 yılından bahsediyorum. 2002 Lennox Lewis maçı, 2003 Clifford maçı, 2004 Danny Williams maçı, 2005'de ne maçı? Kevin McBride maçı. Ve boksu bıraktı. I'm just sorry I let everybody down. I just don't have this in my heart anymore. Şimdi aradan kaç yıl geçmiş oluyor? 19 yıl geçmiş oluyor. 2020'de bir hazırlık maçı yaptı. Yani özel maç. Roy Jones'la bundan bahsettim. Onun dışında bir maç hazırlığı olmayan bir boksörden bahsediyoruz. Filmlerde fit görülmek için Mike Tyson'la antrenman yaptığını biliyoruz. Filmlerde oynadı birçok. Ama Mike Tyson şu anda tekrar hazırlanmaya başladı ve yaşı 57. 30 Haziran'dan sonra 58 yaşında. Yeni tarih açıklandı. Mike Tyson ve Jake Paul 15 Kasım tarihinde maç yapacak. 20 Temmuz'dan karşılaşma 15 Kasım'a ertelendi. Yayıncı kuruluş aynı, Netflix. Stadyum AT&T Stadyumu, Texas eyaletine bağlı Arlington şehrinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Rakibi kaç yaşında? Jake Paul 26 yaşında. 27 galiba. 26-27 yaşında. Ve bu adam 10 maç yaptı, bir tane kaybetti. Makine gibi şu anda. Vurduğunu yıkıyor. Tamam, MMA dövüşçüleri geliyor, o geliyor, bu geliyor. Tommy Fury ile boksör gibi boksör adam. Fury ailesine, Fury'nin kardeşi. Onunla maç yaptı. Yenildi. Ama kırıştı adamla. Neredeyse bir roundda böyle neredeyse knockout hissi verdi. Yenecekti neredeyse yani. Şimdi böyle güçlü bir adam. Net söylüyorum. Mike Tyson'ı hayata küstürür. Dedim ya, daha net konuşacağım. Argümanın ne diyeceksiniz? Yahu arkadaşlar, Evander Holyfield, sevgili dostlar, Mike Tyson'ı yenmiş adam ve fiziğini hayat boyu korumuş bir adam. Sporu hayat boyu bırakmamış bir adam. Ağır sikletin en büyük isimlerinden. Yarı ağır sikletin, Cruiserweight'in şampiyonlar şampiyonu Usyk, hani bütün kemerleri toparladı biliyorsunuz. David Haye aynı şekilde. İşte Evander Holyfield da Cruiserweight'te böylesine büyük bir şampiyon olarak ağır siklete çıkmış bir boksör. Kariyeri boyunca hep fit kalmış bir Evander Holyfield ne hale düştü biliyor musunuz siz? Bakın bu hale düştü. Right now. Peter knows that he needs this enjoy. Arkadaşlar, bu yenildiği adam kim biliyor musunuz? Kariyerinde Evander Holyfield'la maç yapana kadar sadece bir boks maçı olan bir adamdı. Bir tane boks maçı yapmış. MMA geçmişi var. Önemli bir isim. Evander Holyfield bu durumlara düştü. Mike Tyson, Jake Paul karşısında ne olacak ya? Hiç mi idrak etmiyoruz? Herkes bana yazıyor. Sen çıldırmışsın, nasıl olur diye. Mike Tyson yenemez. Yenemez abi, nasıl yenecek? Mümkünatı yok. 2021'de Evander Holyfield'la Belfort arasında yapılan bu mücadele 2021 yılında yapıldı. O zaman Belfort kaç yaşındaydı? 44 yaşındaydı.
Yahu Mike Tyson böyle bir maça koyulur mu? Para kazanacak, tamam, okey, ciddi. Bütün dünyada izlemek istiyor Mike Tyson'ı bir kez, bu da okey. Yapın bir exhibition fight, gösteri mücadelesi olsun, bitsin yani. Öbür tarafta baktığın zaman Jack Paul manyağın teki zaten. Acımaz, yapıştırır yani, ölümüne vurur. Acımaz yani. Yakaladığı anda Mike Tyson'ı yendim diye adam havalara girecek. 57 yaşındaki adam, 58 yaşında. Kendisinden 30 yaş büyük adamı. Biri 60, biri 30 olsun, sorun yok. 30 yaş fark var. O yüzden Mike Tyson yani hayatının en büyük hatasını yapıyor. Son 4 maçından 3'ünde yaptığı gibi. 3'ünde demeyelim de Danny Williams, McBride maçlarında yaptığı gibi. Burada da çok büyük, daha büyük hata yapıyor. O yüzden bu karşılaşmanın kazananı Jake Paul olacak. %100. Eğer aralarında böyle bir beraberlik falan, böyle bir dalavere yapmadıysalar, ya bak Evander Holyfield maçında olmadı ya anlaşma. Berabere bitsin böyle denmedi yani. Çıktılar, dövüştüler. Evander Holyfield ne hale geldi gördü herkes. Karşılaşma dediğim gibi 15 Kasım tarihinde yapılacak. 20 Temmuz için stadyuma bilet alanların hepsi bu karşılaşmayı izleyebilecekler. Biletlerini değiştirmelerine gerek yok. Yeni bir şey yapmalarına gerek yok. Beni Amerika'dan izleyenler vardır mutlaka. Çünkü görüyoruz YouTube'da Amerika'dan çok izleyicim var. Onlara sesleniyorum. Ve Netflix bu karşılaşmayı canlı yayınlayacak ve şifresiz. Herkes Netflix'e üyeliği olan herkes bu karşılaşmayı izleyebilecek. Açık olarak. Netflix'in tarihinde yapabileceği en büyük reklam olacak bu tabii ki. Onlar da vazgeçmediler. 15 Kasım'daki tarihe okey verdiler. Ve sosyal medya adreslerinden paylaştılar. Sadece dünyanın her yerinde de Türkiye'de de Netflix'in olduğu her yerde izlenebilecek. Merak edilen bir olay daha vardı. Mike Tyson-Jake Paul karşılaşmasının hemen öncesinde gecenin co-main eventi Amanda Serrano-Katie Taylor karşılaşması vardı. Kadınlarda bütün kemerlerin ortaya konulduğu bir rövanş mücadelesi. Amanda Serrano kaybetmişti Katie Taylor'a. Katie Taylor ona tekrar rövanş şansı verdi. Bu maçta mesela gümbürtüye gitti. 20 Temmuz'da oynanacaktı. Sonra bu maç Almanya Frankfurt'a kaydırılıyordu. Derken durun dediler. Eddie Hearn bu işin patronu o kısımda. Zaten gecenin promotörlerinden bir tanesi de Eddie Hearn. Durun dedi. Mike Tyson galiba tekrar dövüşecek. 15 Kasım'da Amanda Serrano da bu karşılaşmanın içinde yer alacak. Ama diğer açıklanan karşılaşmalar şu anda iptal gibi. Çünkü onlar başka yerlere savruldu. Erteleme sürecinde bunlar yaşandı. 15 Kasım'da da bakalım neler olacak. Eğer maç yapılırsa, Mike Tyson çekilmezse o karşılaşmadan sonra yine burada oluruz. Eğer Mike Tyson yenilmezse de ben buradan sizden özrümü dilerim. Ama kaçınılmaz sonu bekliyorum. Hoşçakalın. Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yaptığım yorumları beğendiyseniz de beğenmeyi de unutmayın. Hepsinden önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.